Peki yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? Hafta tatili, dini ve ulusal bayramlar yıllık izin süresine denk gelirse bu tatiller içinden düşüyor mu? Ayrıca ekleniyor mu izin süresine? Peki yıllık izin ücreti ödenmemesi ya da kullandırtılmaması haklı fesih midir işçi açısından? Merhaba, bir hafta Merhaba. aradan sonra yeni bir konuyla yine aranızdayız. Bugün Mehmet Ali Bey bize yıllık izin ücretini anlatacak. Elimden geldikçe. Evet, iş davaları olunca Mehmet Ali Bey'den sorulur iş davaları. Evet. Soruları ben soracağım, cevapları Mehmet Ali Bey verecek. Tamamdır. Mehmet Ali Bey hemen konuya girelim. Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? Yıllık izin ücretinin bir işin hak edebilmesi için minimum 1 yıl çalışıyor olması gerekir. 1 yıl çalışan işçi yıllık ücretli izni hak edecektir. İş kanununda bu işçilerin ne kadar yıllık izin kullanması gerektiği belirlenmiştir. Süreler aslında herkesin bildiği gibi şöyle. Yani 1 yılda 5 yıl arası 15 gün, 5 yılda 15 yıl arası 20 gün, 15 yıldan fazlasında ise 26 gün yıllık izin kullanma hakkı vardır. Bu 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler için asla 20 günün altına düşülmez ve buna göre kullanılması gerekiyordur. Yıllık izin ücretinde de şöyle bir şey vardır. Yıllık izin ücretinizden ya da yıllık izninizden vazgeçemezsiniz. Kullanmazsanız ücreti ödenir ya da kullanırsınız. Anladım, ondan feragat yok. Feragat yok, doğrudur, aynen. Peki yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? Yani giydirilmiş brüt ücretten mi, net ücretten mi, neye göre hesaplanır? Yıllık izin ücreti brüt ücret, çıplak brüt ücretten hesaplanır. Kolayca anlatmak gerekirse örnek üzerinden ilerleyelim. Bir işçi 16/7/2016 tarihinde işe girdiğini kabul edelim. Yani ne kadar çalışması oluyor? 7 yıl, 2 ay, 11 gün. O zaman kaç gün izni var? 5 yıldan fazla olduğuna göre 20 gün izni var. Evet. Brüt çıplak maaşı da 18.500 TL diyelim. Şimdi bunun şeyini bulmak gerekiyor. Günlük maaşını bulmak gerekiyor. Bunun için de 30'a böleceğiz. 18.500 TL'yi 30'a böldüğümüz zaman 616,16 TL ediyor. İşçinin 20 günlük izni olduğuna göre 616,66 ile 20 günü çarptığımızda 12.333,20 TL oluyor. Evet. Bundan SGK payı ve damga vergisi ve gelir vergisi düşülüyor ve net yıllık izin ücreti ortaya çıkıyor. Evet, yani bu davalarda zaten Bilir kişiler hesaplıyor ama Evet. hani insanlar bazen işçiler soruyor bunu nasıl yapacağız diye. Çok zor değil aslında. Ya da arabuluculuk aşamasında. Evet, anlaşma hesaplanması safhası. gerekiyor. Rahatlıkla bu şekilde Evet. hesaplayabilirler. Peki hafta tatili, dini ve ulusal bayramlar yıllık izin süresine denk gelirse bu tatiller içinden düşüyor mu? Ayrıca ekleniyor mu izin süresine? Orada Şimdi- sistem nasıl? Yani iş yerlerinde sistem aslında şöyle. Ulusal bayram yani ve genel tatillerde yıllık izne gelirse bunlar dahil olmuyor. Evet. Hafta tatili ile ilgili bir sorun var aslında. Hafta tatiline denk gelen günlerde yıllık izine dahil değildir. Ama iş yerlerinde bu asla dikkate alınmaz. Siz 14 gün izin verirler ve 14 gün sonra da gelmenizi beklerler. Evet. Hafta tatiline denk gelmiş gelmemiş kimsenin Aslında sizin umurunda olmaz. izniniz 14 iş günü. Doğrudur, Yani aynen. 14 gün yerine 14 iş günü. Doğru. Yani denilebilir. şöyle düşünebilirsiniz. Evet. Sizin iş yerinizde yıllık izin, haftalık izin gününüz pazar günü. Cuma'dan izne çıktınız. 14 gün izin kullanacaksınız. 2 pazarı denk geliyor. Bu 2 pazara denk geldiğine göre o pazar günleri sizin yıllık izninize tabi değil. Bu nedenle toplam 16 gün. Yani 14 gün iş günü, 16 gün izin kullanmanız gerekiyor. Evet, anladım. Evet. Bunu bu şekilde uygulamıyorlar ama genellikle. Yani evet. Peki yıllık izin süresine ek olarak yol izni verilir mi? Uzak Evet. mesafelerde. Hı hı. İşçi talep etmesi halinde maksimum 4 gün yol izni verilecektir. Bu 4 gün yolun uzaklığı, işte yolda geçirilen süre, kullanılan araçlara göre değişecek ya da azaltılacak ya da çoğaltılacaktır ama maksimum 4 gündür. Bu yol izni ücretsiz izindir. Yani 4 gün izin kullanırsanız bu 4 gün aylık ücretinizden düşecektir. Anladım. Peki bu izin tarihlerini kim belirliyor? Genellikle işçiler yazın izin kullanmak istiyor. Ama işte işverenin belki yazın daha bir yoğunluğu Evet, oluyor. mesailer oluyor. Evet. Neye göre belirleniyor bu? Şimdi yıllık izninin kullanma tarihlerini işveren belirler. Çünkü iş yerinin çalışma koşulları, çalışma şartları, çalışma düzeni işverenin tek elindedir. Ve buna göre yıllık izin kullanılmasını sağlamak ister. Bu nedenle işçi işverenin belirlediği tarihlerde yıllık izni kullanması gerekir. Bunun dışında
İşçi eğer isterse bir ay öncesinden yazılı olarak yıllık izni kullanmak istediği tarihi işverene bildirir. Ama işveren gene bunu kabul etmek zorunda Anladım. değildir. Yani şöyle düşünmesinler. Ben bir ay önce gittim, yıllık izin için başvuru yaptım. Bir ay sonra geldi ve izin almadan gittim. Devamsızlıktan iş akdiniz feshedilir. Anladım. Yani burada işverenin onayı olması gerekir. İşverenin onayı olmadan bir ay önce yazılı izin isteseniz bile bu geçerli değildir. Kabul etmek Ancak zorunda işverenin değil. onayıyla gidebilirsiniz. Anladım. Bir bakmışsınız işten çıkartılmışsınız. Yıllık izin ücretinde güncel şu an uygulanan zaman aşımı süresi nedir? 25-10-2017 tarihinden beri zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bundan önce 2012 ve 2017 yılları arasında 10 yıllık zaman aşımı vardı. Anladım. Evet. Peki yıllık izin ücreti ödenmemesi ya da kullandırtılmaması haklı fesih midir işçi açısından? Şimdi biraz önceki soruda söylediğimiz gibi yıllık izin günlerini işveren belirler. İşçinin uzun süreden beri yıllık izin kullanmıyor olması ve talep ediyor olması gerekir. Uzun süreden beri kullanmadığını ispat edilebilir ama talep ettiğini de ispatlaması gerekir. Yani işçi 10 yıldır hiç yıllık izin kullanmamıştır. Sayısız kere yazılı talepte bulunmuştur. İşveren de bunu kabul etmemiştir. Artık bu haklı bir neden olabilir. Ama hani 1 yıl ya da 2 yıl bu belli sürelerde kullanmamışsındır, talep etmişsindir. Bunlar bence yeterli değildir iş akdini feshetmek için. Anladım. Peki yıllık ücretli izin süreleri bölünebilir mi? 14 gün mesela izin süresi olan işçi bunun bölünmesini isteyebilir mi? Ya da işveren bölerek kullanmasını isteyebilir mi? İşveren bölerek kullanılmasını isteyemez ve bunun bölünmesini de sağlayamaz. Ancak işçi bunun bölünmesini isteyebilir. Hı hı. Bunun da minimum 14 gün olduğunu düşünelim. Evet. 10 gün kullanması gerekir. Sonra da kalan 4 günü kullanabilir. Yani 10 günün altında bölünmesini sağlayamaz. Yani 4-4-4 diye kullanamaz. 10 gün kullanır, kalan kısmı da 4 gün olarak kullanır. Anladım. Tabii yine anlaşmaya bağlı Evet, işverenler evet, arasındaki. aynen anlaşması gerekir. Peki işçinin yıllık izin ücretini talep etmesi halinde, dava açması halinde görevli ve yetkili mahkeme neresidir? İşçinin çalıştığı yer ya da genel merkezin bulunduğu yer iş mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Buralarda davalarını açabilirler. Peki verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Rica ederim Melek Hanım. Videomuzu beğenmeyi ve Evet, takip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.